Kış geldi, kapıya dayandı ve menülerimiz farklılaşmaya başladı. Artık kuru fasulyemiz var, pilavımız var. Hatta pilavın üstünde bile kuru fasulye var. Onun yanında da ne lazım? Karışık turşu lazım tabii ki. Turşu tarifi vereceğiz efendim. Bu turşumuzda farklı olarak meyveler de var. Evet, menüyü gördünüz. Turşu tarifi vereceğiz. Ama dediğim gibi klasik turşunun dışına çıkıp içine başka meyveler ekleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karışık turşu yapacağız. Malzemelerimiz: acı biberimiz, yeşil domatesimiz, tatlı biberimiz, yine acı biberimiz, elma, kereviz, patlıcan, armut, havuç, kırmızı lahanamız, salatalık, sarımsak ve beyaz lahanamız var. Ne çok malzememiz var değil mi? Ben hemen hızlıca bir daha sayıyorum. Patlıcan, acı biber, sivri biber, tombul biberler, havuç, kırmızı lahana, beyaz lahana, salatalık, kornişon olacak, kereviz sapı, yeşil domatesler ve meyvelerimiz var. Elma, armut. Tabii ki turşuların vazgeçilmezleri, ana maddeleri sarımsak, kaya tuzu, limon tuzu, sirke ve su. Evet, turşu yapımına geçelim hemen. Hacer Hanım çok güzel anlatmış. Ben fazla araya girmeyeceğim. Patlıcanla başlıyoruz. Onun sebebini de yine Hacer Hanım anlatacak. Ben de bu arada biraz TikTok'a gireyim. Köy patlıcanlarıdır patlıcanlarımız. Kalın olan patlıcanları yarım ay şeklinde doğruyoruz. Küçük patlıcanlarımızı yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. Doğramış olduğumuz patlıcanların üzerine ezilmiş kaya tuzu ekliyorum. Önce patlıcanları doğramamın sebebi acı suyunun çıkması için. Arada bir böyle karıştıralım. Tuz her tarafına işlesin. TikTok'ta da beni Muhtar Kurt ismiyle bulabilirsiniz. Bu arada Hacer Hanım patlıcanları doğradı. Kaya tuzuyla tuzlayıp ayrı bir yere ayırdı. Hacer Hanım malzemeleri doğrarken benim de size anlatacaklarım olacak. Şiva da oradan bizi izliyor efendim. Ne yapacaksın turşu tarifini ya? Şimdi biberleri doğramaya devam ediyorum. Benden size tavsiye, çok alışık değilseniz acı biber doğrarken elinizde eldiven olsun. Yoksa yanlışlıkla gözünüze değebilir, canınız yanabilir. Ben de bu arada size kısaca turşunun faydalarından bahsedeyim. Turşular fermente bir yiyecek olduğu için bakteri açısından zengin. Bu bakteriler bağırsak florasının zenginleşmesini sağlar ki güçlü bir bağırsak florası, güçlü bir bağışıklık sistemi demek. Turşu ile gelen yararlı bakteriler aynı zamanda bağırsaklarda K vitaminini yapımına destek oluyormuş efendim. Şimdi sırada neyi doğruyoruz Hacer Hanım? Şimdi havuçlarla devam ediyoruz. Havuçları güzelce yıkadık ve kabuğunu soymadık. Bu zahmetten de kurtuldunuz. Hadi gözünüz aydın. Lahanalarımızı doğrayalım. Sırayla malzemelerimizi doğruyoruz. Tabii kışlık yaptığımız için malzemelerimiz bol bol bileğen olacak. Ben de bu arada size neden karışık turşu yaptığımızı anlatayım. Karışık turşu yapın diye öneri var efendim. Turşuyu oluşturan sebze ve meyveler bağışıklık sistemini kuvvetlendiren birçok vitamin, mineral ve antioksidanlar içeriyor. Tek bir çeşitten ziyade farklı sebzelerin turşularını tüketmek vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini arttırdığından daha çok fayda sağlar. Bu çeşitlilik ve besin kapasitesiyle kış günlerinde bu turşu soğuk algınlığına karşı bünyenize bir kalkan oluşturacak efendim. Birçok mikroba karşı gelin korkmuyorum sizden diyecek. Şimdi salatalıkları yani kornişonları doğrayalım. Herhangi bir hastalığınız yoksa haftanın 2-3 günü böyle avuç içi kadar, el arası kadar turşu tüketmenizde fayda var. Bu turşu sizi kalp damar sağlığında da korur. Ayrıca çok lifli yapısıyla ve içerindeki fermente bakterilerle bağırsak sağlığını koruyan bir besin kabızlığınıza da iyi gelecektir. Ancak içerdiği yüksek sodyum oranı, tansiyon, diyabet, böbrek ve mide hastalığı olanlar için temkinli yaklaşılması gereken bir besin turşu. Bu hastalıkları olanlar hekimine ve diyetisyenine danışmadan tüketmemelerinde fayda var. Şimdi meyvelerimizi doğramaya başlayalım. Sıra geldi meyvelere. Meyvelerde ne var? Sirke yapımında da çok sık karşımıza çıkan elma var ve ekstradan armut var. Meyvelerimiz sert olsun. Yumuşak olursa erir. Şimdi sıra armutlarımızı doğramaya geldi.
Daha sonraki aşamada ise sarımsaklarımızı soyup üzerine ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün malzemeler doğranınca bileğin dolusu turşuluk malzeme çıktı. Doğramış olduğumuz malzemeler biraz fazla olduğu için leğene aktardım. Daha önce ilk başta doğramış olduğumuz patlıcanları tuzladığımız için suyunu sıkıyorum ve malzememizin üzerine atıyorum. Acı suları çıkmış. Biz bunu tuzlamasaydık acı olurdu turşumuz. Şimdi sarımsaklarımızı üzerine atıyoruz. Şimdi bir miktar kaya tuzumuz ezilmiş. Bir miktar şekerimiz. Şekerinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi hepsini harmanlıyorum. Bu harmanlama yapıldıktan sonra 3-4 saat dinlenmeye alıyoruz. Bekletmiş olduğumuz malzemelerimizi şimdi kavanozlarımıza yerleştirelim. Orası sesini duydunuz mu? Onu bile özlüyor insan bazen ya. Kavanozlarımızı doldurduk. Şimdi limon tuzunu ekliyorum. Şimdi 5 kiloluk kavanoza 5 yemek kaşığı tuz. Kavanozlarımız eğer 3 kiloluksa 3 yemek kaşığı oluyor. Şimdi sirkemizi ilave edelim. Bu sirkeyi ben kendi ellerimle yaptım. Şimdi biraz da market sirkesi ilave ediyorum. Turşu kurları çok tercih etmiyorum. Sirkemiz çok fazla olmasın. Meyveli olduğu için zaten sirkeleşecek. Üzerine su ilave ediyorum. Suyunu eklediğimiz kavanozların kapağını kapatıyoruz. Ve ters çeviriyorum. Böyle yapınca tuz eşit miktarda dağılıyor. Bu turşumuzu bir hafta 10 gün sonra yemeğe hazır olacaktır. Herkese afiyet olsun. Turşular hazır. Bundan sonrası 5-10 gün sabırlı olmanıza bağlı. Sonra sofralarınıza koyup tüketebilirsiniz. Şifa olsun, afiyet olsun efendim. Hacer Hanım'ın da eline koluna sağlık. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da ayrıca sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Şiva, izledin mi sen de kızım? İzledin mi turşu tarifimizi? İzledin mi be? Ne oldu? Sen de mi canı çıktı? Evet, olsa yersin tabii. Ah ah. Bitti.